Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın yeni videosu ile karşınızdayım. Videolarımla tarihe ve gizlenmiş sırlara birlikte ışık tutmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni diğer uygulamalardan da takip etmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bölüm 1. Giriş, alevlerin ardındaki gerçek. Orta Çağ denildiğinde zihnimizde hep aynı sahne canlanır. Karanlık bir meydan, bağıran bir kalabalık ve alevler içinde can veren çaresiz bir kadın. Biz buna cadı avı diyoruz. Ancak bu görüntüler gerçeğin sadece yüzeyi. Asıl mesele, binlerce insanın hiçbir somut kanıt olmadan nasıl sistemli bir şekilde yok edildiğidir. Gerçek şu ki, o dönemde insanlar sadece cadılardan korkmuyordu, kontrol edemedikleri her şeyden korkuyorlardı. Bugün o meydanlarda yakılanın sadece insanlar değil, aslında belirsizlik olduğunu keşfedeceğiz. Orta Çağ'da gerçekten ne oluyordu? Bölüm 2. Korkunun coğrafyası ve günah keçileri. Bu korku bireysel değildi, toplumsaldı. Salgın hastalıklar, kıtlıklar ve aniden ölen çocuklar. Bilimsel açıklamaların olmadığı bir dünyada, bir tarlanın ürün vermemesi ilahi bir ceza ya da gizli bir kötülük olarak görülüyordu. İşte bu belirsizlik ortamında suçlanacak somut bir figür bulmak toplumu rahatlatıyordu. Cadı, görünmeyen kötülüğün görünen temsilcisiydi. Kilise, başlangıçta bu iddiaları ciddiye almasa da 14. yüzyıldan itibaren cadılık, örgütlü bir kötülük olarak yeniden tanımlandı. Şeytanın yeryüzündeki ajanları fikri, korkuyu katladı. Çünkü tek bir cadı yakalanabilirdi ama bir ağ varsa herkes potansiyel bir tehditti. Artık cadı avları rastgele bir şiddet değil, profesyonel bir sistem haline gelmişti. Bölüm 3. İşkence döngüsü ve masumiyetin ölümü. Cadı avları son derece profesyonel bir sistemdi. Ancak bir sorun vardı, cadılık maddi kanıt bırakmayan bir suçtu. Tek yol itiraftı ve itirafın tek yolu da işkenceydi. İşkence altındaki bir insanın her şeyi kabul edeceği gerçeği, paradoksal bir döngü yarattı. Acıya dayanamayıp cadı olduğunu söyleyen her kurban, cadıların gerçekten var olduğu fikrini daha da güçlendirdi. Adalet sistemi masumiyet üzerine değil, varsayılan suç üzerine kuruluydu. Suya atma testlerini hatırlayın, batıp boğulursan masumdun, suyun üstünde kalırsan suçlu. Yani masumiyetin bedeli çoğu zaman ölümdü. İnsan eliyle verilen bu kararlar, ilahi iradenin yansıması olarak görülüyor ve celladın vicdanı Tanrı istedi düşüncesiyle susturuluyordu. Bölüm 4. Hedeftekiler kadınlar ve bilgi. Peki neden çoğunlukla kadınlar? Orta Çağ toplumu kadını zaten günaha yatkın ve zayıf iradeli görüyordu. Ancak mesele sadece cinsiyet değildi. Mesele kontrolsüz bilgiydi. Hedef alınanların çoğu şifacılar, ebeler ve bitkilerle tedavi yapan bilge kadınlardı. Modern tıbbın olmadığı bir çağda bu insanlar çok güçlüydü ve bu güç otoriteyi sarsıyordu. Aynı zamanda bu bir ekonomik mekanizmaydı. Suçlananların mallarına el konuluyor, yerel yöneticiler ve ihbarcılar kazanç sağlıyordu. Yalnız yaşayan, mülkü olan veya toplumun normlarına uymayan herkes, bir komşunun tek bir ihbarıyla alevlerin hedefi olabilirdi. Toplum kendi kendini yiyen bir yapıya bürünmüştü, hayatta kalmak için başkasını suçlamak zorunlu hale gelmişti. Bölüm 5. Sıradanlaşan şiddet otoritesi. Zamanla bu şiddet sıradanlaştı. İnfazlar günlük hayatın bir parçası, hatta bir tür eğlence haline geldi. Cadı avları aslında bir disiplin mekanizmasıydı. Topluma şu mesajı veriyordu: sınırların dışına çıkarsan bedelini ödersin. Bağımsız hareket eden, evlenmeyen veya sistemin öngördüğü düzenin dışına çıkan her kadın, meydanlarda yakılan bir uyarı levhasıydı. Bilimsel düşüncenin gelişmesiyle bu süreç sona erdi ancak kimse bir sabah kalkıp yanlış yaptık demedi. Sadece süreç işlevini yitirdi ve korku yön değiştirdi. İnsanlık, anlamaktan vazgeçtiğinde yok etmeyi seçtiği karanlık bir dönemi geride bırakmıştı. Ya da biz öyle sanıyorduk. Bölüm 6. Perde hiç kapanmadı. Bugün cadı avlarını geçmişin karanlık bir hatası olarak görüyoruz. Ama asıl ürkütücü gerçek şu, bu süreç irrasyonel bir delilik değil, kendi dönemi içinde son derece mantıklı bir sistemdi. İnsanlık,
Kriz anlarında hala günah keçileri yaratmaya devam ediyor. İsimler ve yöntemler değişse de mekanizma aynı kalıyor. Orta Çağ'da insanlar cadıları değil, belirsizliği yakıyorlardı. Çünkü insan korktuğunda anlamaktan vazgeçer, anlamaktan vazgeçtiğinde ise yok etmeyi seçer. Cadılar bitti, süpürgeler efsane oldu ama o günkü korku hala aramızda bir yerlerde saklanıyor. Peki ya siz, bugün modern dünyanın sessizce yakılan cadılarını görebiliyor musunuz? Yoksa siz de o kalabalığın içinde sadece izleyenlerden biri misiniz? Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Tarih sadece geçmiş değildir, bugünü şekillendiren gizlenmiş bir aynadır. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan Velora Zira'yı takip et ve kanalıma abone ol. Çünkü burada unutturulanlar, sessiz kalmış gerçekler ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.